Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah aşkına bu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Allah'ımızın yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı 3 adam. Mahşer günü yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı 3 adam. Resulullah buyurdu. 3 kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elin bir azap vardır. Nazar etmiyor, günahlarından da arındırmıyor. Elin bir azap vereceğini Muhammed Aleyhisselam vaat ediyor. 1. Sahrada fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp bugün ben de senden fazlımı, lütfumu esirgiyorum. Tıpkı senin dünyadayken kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi der. Yolculuğa çıktın, otobüse bindin. Sende 2 şişe su var. Tedariklisin, hazırlıklı gelmişsin, tecrübelisin. Ama adam uzun yol tecrübesi yok. İlk defa otobüse binmiş, bir yere gidecek. Yanında su yok. İftar yapacak, otobüse denk gelmiş. Sen de orada suyu içiyorsun, bir tane pet şişeyi bitirdin. Adam sana dedi ki ya kardeşim bana bir yudum versene, iftarımı yapayım. Tamamını içmem, merak etme. Sen ne dedin? Kardeş ben de oruç tuttum. Tedarikli olsaydın. Adama iftar ettirme nimetinden mahrum kalıyorsun. Sadece bencilliğinden ve cimriliğinden dolayı. Bak yoldayız, hazırlıklı olsaydın diyorsun. Ve adama ikinci suyu vermiyorsun. Yani su ikramını vermiyorsun. Allah Teala Hazretleri senin yüzüne bakmayacak. Bu cimriliğinden sebep. Ne olur ya? Bir paylaşsan ne olur? Umre'ye giderken oruçluydum. Uçakta rast geldim iftar vaktine. Yanımdaki uçakta yanımda beraber yolculuk yaptığım hacı abi tak yarısını koparttı. Çıkından böyle bir şeyler çıkartıyor. Adam tecrübeli. Her sene Ramazan'da gidiyormuş. Devamlı oradan bir şeyler çıkartıyor. Tak yarısını kopartıyor bana veriyor. Tak yarısını kopartıyor. Hacı abi dedim Allah senden razı olsun be. Karnımızı doyurduk uçakta giderken. Kabe'ye gittiğimde ilk tavafımı yaptıktan sonra bana ismini bahşet. Sana özel dua edeceğim hacı abi. Allah'a hamdolsun bugüne kadar yaptığım dualar reddolunmamıştır. Çok şükür hepsi kabul olmuştur. Dedim. Hacı abinin gözleri açıldı. Bana hemen numaranı ver hocam dedi. Biraz bir şeyler anlatınca bana hemen numaranı ver falan dedi. Hacı abiyle orada bir tanışmış olduk. Adam bol gönüllü. Geniş gönüllü bir adam. Ne yediyse aynı şeyin bir mislini bende de paylaştı. Böyle bir yolculuğa gitmek de var ama cimri bir yolculuğa gitmek de var. Kardeşler siz eli açık olanlardan olacaksınız. 2. İkindi vaktinden sonra bir mal satıp müşterisine Allah Teala'nın adını zikrederek bunu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse. İkindi vakti niye diyor? İkindi vakti salat-ı ustadır. Orta namazıdır. Sabah ve ikindi meleklerinin biliyorsunuz melekler 2 defa dönüşüm yapıyorlar. Nöbetleşe bizi kontrol ediyorlar. Bu meleklerin dönüşüm vakti ikinci vakit nedir? İkindi vaktidir. Bu ikindi vakti insanın hesabını, kitabını tam yapması gereken bir vakittir. Esnaflar özellikle ticaretinde hesabını ikindi vaktinden sonra yaparlar. Gelen giden var mı? Daha seyrek olduğu için müşteri gelme saati hemen hesap yapmaya başlar. İkindi vaktinden akşam vaktine kadar. Kaliteli Müslümanlar da ne yapar? İkindi vaktinde hesap yapar. Bugünüm nasıl geçti? Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki esnaf malını satarken şöyle bir yemin etse. Vallahi billahi bu malın bana gelişi 20 TL. Ben de sana 20 TL'ye veriyorum. Halbuki malın gelişi 16 TL olsa ya da 19 TL olsa ya da 19.90 olsa. Bak 19.90 malın gelişi. Ama bu ne dedi? Vallahi billahi bana gelişi bu. 20 TL sıfır kar. Yalan söyledi mi söylemedi mi? Malını satmak için yemin etti mi? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ticarette yeminden sakının. Çünkü yemin malı sattırır ama bereketini götürür. Şimdi bugün esnafları ziyaret ettiğiniz zaman hepsi size ne diyor? Hocam ticaret yapıyoruz, çalışıyoruz ama paramızın bereketi yok. Diyorlar mı? Ben devamlı esnafları gezerim. Hep aynı şikayetleri duyuyorum. Paramızın bereketi yok. Cebe para girmesiyle çıkmasıyla bir oluyor. Neden bu bereketsizlik? Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Ya hakkın olmayan miktarda kar yapıyorsun. Ya malı satayım derken malını çok yüceltiyorsun ya da yemin ediyorsun. Yemin ettiğin zaman ve o malı sattığın zaman Allah senin yüzüne bakmayacak. Seni günahlarından arındırmayacak. Bu ikinci. Bir madde daha var. Buna daha dikkat edin. Sırf dünyevi bir menfaat için
bir imama biat eden kimse. Bir imam, Muhammed Aleyhisselam bir imamdır. Cami imamları bir imamdır. Mürşitler, alimler, şeyhler bunlar hep imamlardır. Tarikat imamları bunlar imamlardır. Ama ona biat ederken, ona tabi olurken ben İslam'ı onun anladığı gibi anlamak istiyorum. Onun peşinden Muhammed Aleyhisselam'a ve Rabbime gitmek istiyorum derken iki tane niyet var burada. Bir menfaat isteği. Bu adamın etrafı kalabalıktır. Bu cemaatin içinde olursam beni seven insan sayısı çok fazla olur. Güven tazelerim. İnsanlar bana çok güvenir. Ve ticaret yollarım açılır. Bak bu bir niyettir. Gitme niyetin Allah rızası olmadı, dünya sevgisi oldu. Diğer niyet ne? Ben bu hocaya, bu alime, bu mürşide ya da bu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ne için tabi oluyorum imam olarak, niye kabul ediyorum? Benim liderim, öncüm olsun, Allah Teala'ya onun vesilesiyle gideyim diye. İşte bu güzel olan bir niyettir. Kur'an, sadıklarla beraber olun diyor. Kur'an, bana yönelen kimsenin yoluna uy diyor. Böyle ayetler çok Kur'an'da. Kur'an, sizden ücret istemeyen kimselere tabi olun diyor. Bak insanlara tabi etmek istiyor Allah Teala bizi. Ama bu tabiyeti ya rıza için yapacaksın ya da menfaat için yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam burada ikaz ediyor. Sadece dünyaya bir menfaat için bir imama tabi olan kimse. Öyle ki dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır. Vermezse sadık değildir. O mürşide, o alime tabi olmuş, dünyalıktan bir şeyler istiyor, bir beklentisi var. Alim ya da imam kişi ona o beklenti karşılığını veriyorsa tabi olmaya devam ediyor, onlarla beraber olmaya devam ediyor. Vermezse ne oluyor? Terk edip gidiyor. Menfaat için dostluk kuran insan. Allah mahşer günü bu adamın da yüzüne bakmayacak. Bugün